Ee, Şimdi Zul'un taktiklerine bakalım. Welcome to the Fatboss Guide to Zul in Uldir. So this two-phase encounter is actually quite short, averaging around 5 minutes for a kill. You'll mainly be focusing on ad control during phase 1, before having to burn the boss down as soon as possible during phase 2. İki fazdan oluşuyor. İlk fazda ad'leri kontrol altında tutmanız gerekiyor. İkinci fazda da Zul'a abanmanızı, indirmeniz gerekiyor. So without further ado, let's kick straight into it. Now, Zul himself doesn't need to be actively tanked during phase 1, and as a result, he can't actually be positioned easily. Instead, he will just be spam casting Shadow Barrage onto random players, dealing a bit of damage and applying a dot. Şimdi ilk fazda Zul'un tanklanmasına gerek yok. Zul'de bir tane spell cast ediyormuş. Adı ne? Shadow Barrage. Onu da gelecek olan hasarı hillenecek. İnsanlara random bir şekilde Magic Damage uygulanıyor ve üzerlerinde 10 saniyelik bir dot bırakıyor. Dealing a bit of damage and applying a dot. More impactfully, he will be applying a Dark Revelation debuffs to 2 players on a timer. This is only put on 1 player on normal. This 10-second debuff explodes upon expiration, dealing a huge burst of damage to the entire group that does drop off with distance. Dark Revelation diye 2 kişiyi seçip onların üzerine bir debuff bırakıyor 10 saniye. Bu expire Heroic'de 2 kişiye, normalde 1 kişiye bırakıyor. Bunları işte daha önceden belirlenmiş noktalara gidip bırakılması gerekiyor. Ne kadar uzak olursanız o kadar az hasar yiyor raid. The 2 players should move to opposite edges of the room before they expire, whilst the raid huddles around the middle of the room with the boss and his adds. The healers... Yani her 2 kişi de en uzak noktalara gidiyor ve orada bırakıyorlar. Need to make sure that everyone is healthy before this damage comes in, as it can very easily finish people off. Bu hasar gelmeden önce herkesin sağlığı tap yapılmalı. Bayağı herkesin canı arttırılmalı. Çünkü ölümcül olabileceğini söylüyor. The debuffs expire, some minion of Zul ads will spawn nearby. These ads fixate people and will fear anyone they come into contact with. The ads can be killed off via damage, but more notably, you can just purge them. Assign some purges to each debuff to remove the ads before they have a chance to cause a problem. Şimdi onu bıraktıktan sonra arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz gibi ad'leri şurada görmüş olduğunuz gibi ad'ler spamlanıyor. Şimdi normalde bu ad'leri direkt hasar verebilirsiniz ama raid'e gelmeden önce bunları purge ederseniz bunlar ölüyorlar. Assign some purges to each debuff to remove the ads before they have a chance to cause a problem, with Master Spells and Arcane Torrents being the strongest. Now on Heroic, Zul will occasionally spawn a pool of darkness, which pulses out damage onto the entire raid if it isn't soaked. Aynı zamanda Zul yere bir alan açıyor, şöyle görmüş olduğunuz gibi. Bu alanın girilmesi gerekiyor. Eğer girilmezse bütün raid'e hasar veriyor. Have a single range player stand within the pool just to prevent this damage, but just make sure to keep that player topped up, as they will be taking quite a lot of ticking damage themselves. Bu şeye inanılmaz vuruyor. O yüzden bu pool'un içindeki insanlara dikkat etmesi gerekiyor, healer'ların. So that's all that Zul does himself. Let's look at his more dangerous ads. He will be spawning these ads throughout phase 1 with his Call of Blood cast. DPS should focus these ads over the boss at all times. Şimdi Zul'un kendi ability'leri bu kadar ama yaptığı bir şey daha var. Ad spawnlıyor. Bu ad'lerde de yapılması gerekenler var. Kimse Zul'a vurmuyor burada. Ad'lere DPS yapılması ve ad'lerin kontrol altına alınması gerekiyor. However, they should generally be grouped up underneath the boss just to allow DPS to cleave damage onto Zul, only moving ads away from him when mechanics dictate. Yani normalde eğer yapabiliyorsanız her zaman ad'leri Zul'un altında toplayın cleave damage'dan Zul'un da hasar alması için. Fakat eğer taktikler öyle gerektiriyorsa o zaman ad'i Zul'dan uzaklaştırın diyor. Now there are 3 different types of ads in this fight. You've got Crushers, Blood Hexers and Krogs. Crushers have a frontal swipe that needs to be faced away from the raid. They also have an energy bar which, when filled, causes the Crusher to cast Thrumming Pulse, which buffs all ads and Zul within 30 yards with a 50% damage increase for 40 seconds. Şimdi ilk ad bu Crusher. Bu Crusher'ı bir tank alacak. Önüne doğru bir kon şeklinde vuruyor. Yüzünü raid'den dışarına çevirecek. Ve Thrumming Pulse adı verilen bir skill kestediyor. Bu skill'i enerjisi sanırım 100 olduğunda kestediyor. Kestettiği zaman da
30 yard etrafında Zul da dahil olmak üzere ne kadar et varsa onları bufflıyor. Dolayısıyla bu kestedilmeden önce Crusher'ı 30 yard uzağa, bütün edlerden uzağa çekmeniz gerekiyor. If you have good enough damage, you can actually kill the Crusher before he gets to cast this, but if you do know it's going to go through, make sure the tank drags the Crusher over 30 yards away from the rest of the pack before the cast. And then yani yapabiliyorsanız Crusher'ı bunu yapmadan önce, bu spell'i uygulamadan önce indirin, öldürün. Eğer yapamıyorsanız da tank bunu dışarı çeksin. After the cast has gone off, you can just bring him back for cleave damage. Tanks... Bunu attıktan sonra da tekrar getirin, cleave damage'a gitsin diyor. Ortaya geri çekin diyor Crusher'a. These Crushers spawn at the very edge of the encounter space. Just make sure you pick them up quickly. Moving on. Crusher'lar da buraya en uçta, platform en ucunda geliyorlar diyor. Tankın gidip alıp getirmesi gerekiyor diyor. To the Blood Hexers, they just spam cast Bloodshot, dealing damage to the player with the lowest health in the raid. Just make sure you interrupt this as much as possible. When the Blood Hexer gets... Blood Hexer'lar da damage sağlığı en az olan player'ın üzerine bir skill cast ediyorlarmış. Bu interruptlanabiliyor. Devamlı bunun interruptlanması gerekiyor. Full energy, it will spawn an animated Ica ad which will move towards Zul. When it reaches him, it will heal Zul for the health the ad has remaining. Şimdi aynı Crusher'ın 100 enerjiye geldiğinde 30 yard etrafındaki bufflamaları gibi Hexer'lar da 100 enerjiye geldiğinde yere bir tane animated Icar diye bir et çıkartıyor. Bu edin tek amacı Zul'a doğru gitmek. Zul'a gidip de Zul'a değerse Zul heal'lanıyor. Dolayısıyla bu et çıkarsa, ki çıkmasın, yani Hexer'ı hemen öldürün. Ama diyelim ki çıktı, o zaman bu edi işte stun, CC ne gerekiyorsa işte ittirme falan hepsini yiyor. Boss'a gelmeden öldürmeniz gerekiyor. Tank should move the Blood Hexer 10 to 15 yards away from Zul if this is due to be cast, just to prevent the ad from immediately hitting the boss. Baktınız ki ölmüyor Hexer ve %100 enerji olmaya başladı. Bir tane tank Hexer'ı alıp dışarı çıkacak. 30 yard gibi bir mesafede. Orada %100 enerjiye ulaştıktan sonra çıkacak olan etle Zul arasında mesafe olacak böylelikle diyor. DPS should nuke this Ica down as soon as possible whilst using crowd control to keep it at bay, most notably stuns, knockbacks and grips. 2 Hexers will spawn in when Zul casts Call of Blood, each of them in different corners of the encounter space. On Heroic, the Blood Hexers have an aura which causes them to heal all nearby enemies, including Zul, for 10% max HP every 2 seconds. Heroic'te geçerli, normalde geçerli değil ama eğer Blood Hexer'ları birbirlerine çok yakınlaştırırsanız, 20 yard gibi bir mesafede yakınlarda durursa, o zaman Zul da dahil olmak üzere bütün şeyleri %10 HP ile 2 saniye boyunca arttırıyor. Yani kesinlikle uzak tutmanız lazım. This aura is only ever activated when 2 or more Blood Hexers are within 20 yards of each other. This forces the raid to keep the 2 Hexers apart at all times. We recommend that you hard CC one Hexer whilst you kill the other. Biz şunu öneriyoruz diyor. Bir tane Blood Hexer'ı CC'lersiniz. Diğer Blood Hexer'ı öldürürsünüz. Ondan sonra diğer Blood Hexer'a dönüp onu öldürürsünüz. Has died, quickly drag in and kill the CC'd Hexer before a new set spawns in. The third type of ad, the Krogs, have a passive that heals them for 200% of the damage they deal. However, this isn't a big issue as these Krogs don't really do a lot of damage. Bir de Krogs adı verilen bir şey var, ed var. Onun skill'i çok önemli değil diyor. Öldürmeniz gerekiyor diyor o edleri de. However, the Krogs do need to be killed before they reach 100% energy, otherwise they will kill themselves, exploding and applying a really nasty dot to the entire raid. Tabii bu Krog'ları %100 enerjiye ulaşmadan önce öldürmeniz gerekiyor. Eğer öldüremezseniz bütün raid'e dot bırakarak öldürüyorlar. Yani Zul'un bütün edlerinin bir enerjisi var. O enerji %100 olunca başka bir şey yapıyor. Siz orada artık bakacaksınız. Yani hangi skill'den ne kadar hasar aldığınıza göre değişebilir bu. That being said, you do have a fair amount of time to defeat these doggies before this happens, but it is still important that DPS focus them over damaging the boss. And once again, that goes for the rest of the ads as well. Focus the Blood Hexers, then the Crushers, then the doggies, then the boss. Yani şu sırayla gidin diyor. Hexer'lar, Crusher'lar, doggies'ler ve daha sonra da boss'un kendisi. Now, as you can notice, this entirety of Phase 1 is very much to do with where ads are spawning in just so you can deal with them as soon as possible. We highly recommend that you mark every single edge and corner of the encounter space with a raid marker just to make communication amongst your guild that much easier. Yani ilk fazdan anladığınız gibi diyor.
Edlerin nereden çıkacağı, edlere ne yapılacağı, kimlerin hangi edi CC'leyeceği, bunlar çok önemli olduğu için odanın tamamını böyle marklayın. Pembe, sarı, turuncu. Bu komünikasyonu, yani iletişiminizi arttıracaktır diyor. Now when you get Zul to 40% health, phase 2 will begin. Eğer %40 health'e gelirse ikinci faz başlıyor. Ideally you'll want to do this transition with no ads up, or at least very few of them. As he transitions, he will knock back every single player in the raid, so it is important that you're not stood too close to the edge, otherwise you will be knocked off. At the same time, he will apply dots to the entire raid. Şimdi %40 enerjiye ulaştığında herkese bir knockback atıyor. O yüzden %40'a ulaşmaya başladığı zaman bütün raid merkeze doğru toplanacak. Eğer kenarlarda yakalanırsanız aşağı düşme tehlikeniz var. %40'a da bekletebilirsiniz. Önce edleri kesip hiç ed yokken de bu faza girebilirsiniz. Daha iyi olabilir diyor. The amount of stacks that this dot has is completely based on how long it took you to do phase 1. The longer you took, the more stacks you gain. Now from this point onwards, Zul will no longer spawn in. Bir de bir buff bırakıyormuş. O buff'ı bırakırken ki şiddeti buff'ın birinci fazın ne kadar uzun sürdüğüyle doğru orantılıymış. The ads, he won't apply Dark Revelation to anyone or spam cast his Shadow Barrage, and instead will melee hit, so he does need to be tanked, but he will continue to cast his Pool of Darkness, and this is actually the first point on normal mode where you'll actually see it. Now, aynı zamanda artık melee de vurmaya başlıyor ve Zul'un bir tank tarafından alınması gerekiyor. Burayı bir daha bir dinleyelim. Zul will no longer spawn in the ads, he won't apply Dark Revelation to anyone or spam cast his Shadow Barrage, and instead Shadow barajını ve Dark Revelation'larını atmayacak, fakat şu yere açtığı alanları atmaya devam ediyor. will melee hit, so he does need to be tanked, but he will continue to cast his Pool of Darkness, and this is actually the first point on normal mode where you'll actually see it. Now whilst tanking Zul, it's very important that you face him away from the rest of the raid, because he'll cast Rupturing Blood, which is a frontal cleave which applies a debuff. This debuff deals incredibly high ticking damage, and when it does eventually expire on you, it will leave a large patch of goo on the ground. Şimdi bir tane dot bırakıyor. Tanka doğru bir koni halinde yakalanan olursa ve bu dot da patladığı zaman çok büyük bir pool alan yaratıyor yerde. Tanks will want to swap around 4 stacks of this ability, and before it does expire on you, you need to make sure that you're far away from the rest of the raid to place the pool out of harm's way. Yani 4 stack'te bir tankların değişmesi gerekiyor ve nereye atacaksa raid'den uzakta bir yerde tutulması gerekiyor bunu. After the first pool is spawned, the tanks can just keep going back to the middle of that pool every single time to go drop off their debuff, just to save room for the rest of the raid. Now, şimdi tankın öyle bir şey yapması gerekiyor ki diyor, mesela merkezde duruyor ve overlap edebilecek şekilde, mesela şuraya attı, şurada duruyor ki bir daha attığı zaman atmış olduğu alanı gene aynı yerden kullansın. Yani yerden kazanç getirmeye çalışıyor burada. Back to the middle of that pool every single time to go drop off their debuff, just to save room for the rest of the raid. Now positioning is key in this phase because of the Death Wish ability. 2 players will be debuffed with this and will run towards the closest edge of the encounter space and then jump off. When they jump... Şimdi 2 kişiye Death Wish ability'si atıyor. Bunlar arkadaşlar Zul tarafından mind kontrolü alınmış durumda, ölmeyi arzuluyorlar ve platformun koşarak aşağı atlamaya çalışıyor bu 2 kişi. Off, or when the ability is dispelled, they would trigger a Dark Revelation explosion, although it deals reduced damage in this phase. Now as the debuff forces players to run towards the nearest edge, the raid needs to position so the edge closest to them doesn't lead them through Zul and his cleave, or through a patch of goo. Şimdi öyle bir yere doğru gidiyorlar ki bir kere bu insanların herhangi bir şekilde karakter kontrolleri yok. Yani bunlar koşuyorlar. Fakat dispellenebilir bu koşu. Fear dispellendiği andan itibaren ilk fazdaki gibi Dark Revelation atıyor. Fakat ilk fazdaki kadar fazla vurmuyor. Yani o kadar yüksek bir damage dönmüyor burada. Yalnız yine de bu koşan adamlar o frontal kolunun içinde kalmamaları için Zul'un pozisyonu tanklar tarafından belirlenmiş olması gerekiyor.
The boss should be positioned slightly off-center, whilst the rest of the raid stacks directly behind him. This way, anyone who gets the debuff will run away from Zul, meaning they won't get cleaved, and also away from the puddles if the tanks have put them in a good place. As soon as players are close to the edge, yani böylelikle onların üzerine puddle da gelmeyecek olacak bu korkup kaçanların. they should be dispelled, and then the purges in your raid should go and remove the minion of Zul ads before they reach the raid. Buraya geldikten sonra dispel ediliyor. Tabi en uca yakın bir yerde olması lazım ki hasar az olsun. Daha sonra onlardan bazı edler summonlanıyor. O edlerin de hemen purge edilmesi gerekiyor. But that's all it is to this phase. It's definitely the hardest part of the encounter. The sheer amount of incoming damage is just a little bit crazy. People are just going to be dropping all over the place. We really recommend just saving all healing cooldowns for this last point of the fight. Ideally also saving DPS cooldowns if you can. And just lust to nuke the living shit out of the boss. Yani burada artık tamamen bir karmaşa olabilir. Bütün healing cooldownları ve DPS cooldownları bu faza saklanmalı. Ve boss'a inanılmaz bir DPS yapılması gerekiyor. Çünkü yavaş yavaş adam kaybetmeye başlayacaksınız bu fight'ta diyor. Hopefully killing him before he kills you. Now if you want any clear... Evet, bu kadar. Sizi o öldürmeden sizin onu öldürmüş olmanız lazım diyor.